Burası Didim Efeler Mahallesi. Bu villa satılıktır. Tek başına müstakil havuzlu evlere villa deniliyor arkadaşlar. Dört tarafı açık. Denize 1,5 kilometre yakınlıkta. Zemin katta salon var, ayrı mutfak var. Zemin üstü birinci katta 3 oda var. Bir de havuzlu. Fiyatı nedir? Fiyatı 13 milyon 750 bin TL. 13 milyon 750 bin TL. Şairin dediği gibi bırak Deli Haydar, ister hızlı dönsün dünya, ister yavaş. Yani bazı şeyler de boş. Eğer ilginizi çekerse buralarda bu para kalmadı. Onu içtenlikle söyleyeyim. Bu evin de eli kulağında, nasip artık eğer bize gelirseniz biz de yardımcı oluruz. Evi tanıtma işi de kendimize görev bilmişiz. Şimdi evimiz güney cepheli arkadaşlar. Burada da bir kaldırım yapılmış. 13 milyon 750 bin TL dedim. Bu otopark kapısı hem normal giriş hem de sürgülü böyle bir kaydı var. Çekince burada bir otopark alanı var. Devamında dedik dört tarafa açık kapı, kara kapı. Biraz da esinti var. Sıcaklar da muhtemelen bugün, yarın artık son buluyor. Yani artık yılın son sıcak günlerini yaşıyoruz. Biraz serin gelecek, hafif esinti var. Sevgili arkadaşlar, havuzumuz burada. Oluş olmayışından milyon kat iyi. Çünkü tek başına müstakil. Benim olsun, az olsun. Benim olsun, öz olsun. Bu bir site içinde başkasının kullanacağı bir havuz değil. Bu havuz sizin, oluşu olmayışından iyi. Kobrası var. İşte sanırsam 6,5'a 2,80 ebatında bir havuz var. Bu havuzumuz. Sonra havuzdan çıkar çıkmaz burada bir duş alanı var. Yeni sıfırdır. Güzel yapılmış. Yani ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca inşallah en güzel evler sizin olur. Bu da söz konusu evimizin çekme mesafesinde bahçe alanı. Güneş kırıcılar yapılmış. İleride barbeküsü var. Bahçe duvarlarının üstüne yine perfojeler yapılmış. Böyle çevirdik, barbeküyü gösterdik. Esinti de var. Böyle kamufle ediyorum mikrofona vurup sesi bozmasın diye. Evet arkadaşlar, bu da evimizin arka tarafı. Bu limon çamları da dikili. Perfojelerden bahsettik. Bunlar zaman uyarlı lambalardır arkadaşlar. Zaman uyarlı lambalardır. Bir soketler de var, prizler vesaire. Binanın enerji kimlik belgesi var. Yeni sıfırdır. Bunlar mantolama değildir. Sıvayla emek verilmiş. Mantolamadan daha sağlamdır. Yani ses, ısı yalıtımı anlamında enerji kimlik belgesi diyorum. Durum bu arkadaşlar. Böyle dört tarafı dolaşıyoruz. Bahçe alanı, yeşillik neden bırakmadınız diyenler için etrafta yüzlerce örneği var. İnsanlar yeşil alan bırakınca otlar vesaire çıkıyor, bakamadıkları için insanlar diyor ki, gerçekten alan diyor ki kardeşim bahçe istemiyorum, böyle granit yapın ki ben bahçeye bakamıyorum, gelince otlar büyüyor, işte ıslahını yapamıyorum vesaire. O yüzden insanlar granitli istiyor. Durum bu. Şimdi evimize bir yol aldık, geldik. Evimiz full akıllıdır, akıllı sistem bir evdir. Tatlı şirin bir ev. Ve merhaba ev, merhaba. Merhaba abi, merhaba ev, ev abi. Geldik, bu merdiven yukarıya 3 odaya çıkıyor. Bu katta da salon ve ayrı mutfak var. Ev full akıllıdır. Vestiyerimiz burada arkadaşlar. Burada ne var? Evin beyni var. Haş yüksekliği gayet güzel. Vestiyer ile koridoru özetledik değil mi? Vestiyerin devamı burada da var. Zengin bir vestiyer var. Burası da tekrar vestiyerin devamı. Burada ne var? Burada bir banyomuz var arkadaşlar. Banyonun bir tanesi de yukarıda. 13.750. Burası Hilton dolap, duşakabinimizle. Burada ıslanma yeri burası olacak. Şimdi burayı gösterdiysek sonra mutfağı gösterelim. Mutfağımızı da gösterelim. Ondan sonra uzaktan davulun sesi hoş gelir, nahoş gelir. Gelin, bakın, ölçün, biçin. Ama ölçmeye, biçmeye gerek yok. Yani inanıyorsanız sevgili arkadaşlar, yani bizi bilenler gerçekten hemen burayı kendine ne yapsın, bağlasın, alsın. Çünkü yok, maliyetler belli. Ve muhterem arkadaşlar, mutfağımız burada başlıyor. Bu çim biçme makinesi oraya koymuşlar. Bu ne diyebiliriz bu terekli yere? Bu şarküteri mi denilebilir? Ne dersen işte raflar var. Burası bulaşık makinesi yeri, yıkama yeri, ankastra seti, mikrodalga. Buraya da gerçekten şişman buzdolabı giriyor. Yani geniş bir buzdolabı giriyor. Mutfağımız bundan ibaret değil mi Can? Mutfağı gösterdik. Özellikle ayrı mutfak ister insanlar. Ben kendim açık mutfak daha çok seviyorum ama kimi diyor ki ayrı mutfak, kimi
Geçen bir hanımefendi gelmiş, diyor ki ya salonda yemek yayılıyor. Burada da yemek yayılıyor. Leylek yavrularına demiş ki, salon, pardon, leyleğin yavruları leyleğe demiş ki, salona geldik. Demiş ki leylek anne, yuvamızı değiştirelim. Tamam demiş, değiştirelim. Neden değiştireceğiz? Valla demiş kirlenmiş. Demiş çocuklarım, leylek yavrular. Biz nereye gidersek yine yani kirletmeyecek miyiz? Yani hani biz o uvuzumuzu söküp de mi bir yere gideceğiz? Yani biz nereye gitsek bizimledir. O yüzden sen yemek yersen burada da yersin, koku geliyor, orada da geliyor. Sanki eve çok misafir alıyormuşsun da. Ve sevgili arkadaşlar, burası da salon. Keşke insanlar eskisi gibi misafir, insanlar artık akrabasına eve acaba ne zaman gidecek? Ve sevgili arkadaşlar, yine bizim oralarda var. Kimi kaynanasına bakmıyor, kimi diyor bu gitsin, kimi izdivaça çıkıyor. Yani o yüzden sevgili arkadaşlar, burası TV ünitesi. TV ünitesi yeri. Evet, şimdi bir daha çevirelim yüzümüzü. Yüzümüzü çevirdik. Burada bir köşe oluşmuş. Köşenin işte buralarına da böyle terekler vesaire bir şeyler yapmışlar. Evet, gayet de güzel olmuş. Bak bunlar da bizim gibi yapmış. Can gördün? Bak bizim de bir inşaat var. Bizimki biraz daha büyük ama ben de öyle yaptım. Ama bizimki biraz daha büyük. Bitmedi, bitecek. Ve zemin bitti değil mi Can? Zemin bitti. O yüzden çıkalım yukarı. Yukarı. Çıkam Nemrut Dağı'na. Kurbanam yanağına. Ve sevgili arkadaşlar çıktık zemin üstü 1. kata. Burayı da gösterelim. Sonra burası da zemin üstü 1. kat ve burada bir banyo var. Bu banyoyu göster. Ya şimdi bir adama bir kağıt verirsin eline, bana bir ev yap, bir hayvan resmi yap. Herkes değişik bir şey yapıyor. İşte burayı yapan mimar da böyle yapmış yani. Biz mimar değiliz, eline sağlık artık ben ne bileyim yani. Evet. Ve sevgili arkadaşlar 1. odamız bu. Şimdi birileri boks oynuyor ya, böyle diyorsun, sen de durursun böyle hareket edersin. Abi boksa girince şaşırıyorsun. O yüzden adam iyi yapmış. Yani ben olsaydım odayı şöyle yapardım, böyle yapardım diyenler oluyor bazen. O yüzden yönetmenlik var, kural var, belediyenin çekme mesafeleri var, hesaplamaları var. Binayı geri alayım, öne alayım. Biraz öyle bir şey yok. Ve arkadaşlar burası 1. oda. Burayı da gösterdik. Merkezi klima sistemi var. Onu da söyledik. Şimdi 2. odayı gösterelim. Sonra da artık takdir, nasip, kısmet. Burası da 2. oda arkadaşlar. Yine kalorifer peteklerinin altyapısı var. Merkezi klima sisteminin kabloları döşeli. Aplikler böyle. Bu da etti bize 2. odamız. 3. odayı göstereceğiz. 3. oda çok keyifli bir koridoru var. Bakın. Bakın. Ne kadar güzel böyle. Değil mi? Bu koridor biraz yolda yorulunca burada uyumak daha iyi olur. Ve muhterem arkadaşlar burası da etti bizim 3. odamız. Güney cephelidir. Tatlı bir evdir. Yani benden söylemesi alırsanız samimi söylüyorum iyi edersiniz. Fiyat uygun mu? Bölgeye, emsallerine göre uygun. Hem de çok uygun. Yok. Uygun değilse de uygun. Yani başka hani bunun bir tanesi daha olsa diyeceğim tamam o. Ya bunu alma onu al. Yok. Beni al onu alma. Ve burası. Evet balkonda gösterdik. O yüzden abla diyor ki diyor mutfakta yemek kokusu geliyor. Abla leylek yavrularını o yüzden göster. Nereye gitsen insanız yani biz kendimizi değiştirecek. Yemek midenden giriyor. İçinde saklıyorsun da ayda ne bileyim yani. Ve sevgili arkadaşlar Can kaç dakika oldu? 9.30. Hadi çıkalım bir de tara. Oraya gidene kadar boş gitmeyelim. Hem bu alanı göstereceğiz. Alın size alan. Kara kapı da orada. Kara kaplı kitap. Bunlar neydi? Kamera sistemi için telefon gelirse ya o evi satıyorsunuz kablo dışarıda kalmış diyenler oluyor. O yüzden çünkü ben geçmişten
tarih tekerrürden ibarettir deniliyor ya. O yüzden öyle yorum gelecek ya, ben en çabuk söyleyeyim. O kablonun amacı o, ya kamera takılır ya telekomünikasyonun altyapısı işte bağlanır. Durum bu sevgili arkadaşlar. Vallahi evler satıldı. Evler yapmaktı bendeki tasa. Yaptım ettim. Bir de adam şair diyor ya, bırak Deli Haydar. Bırak diyor, dünya ister hızlı dönsün ister yavaş. Ya ister kumarcı ol ister başka bir şey ol, sonu yok. O yüzden ihtiyaç varsa alın. Yani nasıl olsa herkes ölecek. Ev bu. Saygılar, hürmetler, iyi günler.